Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. İlk Bakış TV ekranlarındasınız. Arkadaşlar, Orta Doğu'da tansiyon yükselmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump Kürtlerle ilgili peş peşe açıklamalar yaptı. Dün gece yapmış olduğu açıklamalar bir hayli yankı buldu gündemde. Trump Kürtlerin kendilerini bir kez daha hayal kırıklığına uğrattığını söylüyor ama devam ediyor. Perde arkasında İran'a yönelik çok büyük tehdit planlarının konuşulduğu iddia edildi. Öte yandan Haseke'de Kürtçe tabela protestoları 5. gününde büyümeye başladı. Körfez'de ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a yönelik gizli operasyonlar gerçekleştirdiği iddiaları gündemde. Bu haberleri bu videoda sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle Trump'ın açıklamalarından başlamak istiyorum. Bu konuyla ilgili ayrılmayın arkadaşlar. Çok önemli bir haber daha var. Trump'ın Kürt planıyla alakalı. Arkadaşlar, ilk haberimiz özellikle Trump'ın yaptığı açıklamada Kürtlerin ABD Kongresi'nde büyük bir itibarı olduğunu söyledi. Ancak ardından oldukça dikkat çeken ve sert ifadeler kullandı. Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı dedi. Trump ayrıca İran'daki protestoculara gönderilmek istenen silahların Kürt gruplar tarafından bir kez daha alıkonulduğunu öne sürüyor. Bu iddiayı daha önce de dile getirmişti ancak İran'daki Kürt siyasi yapıları bu suçlamaları reddetmişti. Trump açıklamasında İran ile sürdürülen ateşkes sürecinin de son derece kırılgan olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'nda yeniden askeri operasyon seçeneğinin masada olduğunu ifade eden Trump'ın açıklamaları Washington'da dikkat çekti ve Kürtlerle ilgili de paraları ödeniyorsa iyi savaşıyorlar şeklinde bir ifadesi var Trump'ın. Onu da sizlere aktarmış olalım ve son dönemde bu yapmış olduğu açıklamalarla aslında net olarak bir şeyler planlandığı kesin. Orası ayrı bir konu ama bu konuyla alakalı bir haber var. Özellikle The Jerusalem Post'un haberini aktaracağım sizlere. Onun öncesinde Suriye'de yaşananları, Haseke'deki gelişmeleri aktarayım. Adalet Sarayı'ndaki Kürtçe tabelanın kaldırılmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. Mazlum Abdi'nin açıklamaları da aslında bu protestoları durdurmuş değil arkadaşlar. Göstericiler özellikle Kürtçenin kamusal alanda korunmasını talep ediyor. Protestolara katılan yurttaşlar Kürtçenin kendi kimliklerinin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Öte yandan DSG ile Şam yönetimi arasında varılan ortak yönetim planı da tartışmaları büyütmüş durumda denildi. Rudav Haber Ajansı'nın aktardığına göre bazı kesimler kurumların merkezi yönetime devredilmesini destek verirken Kürtçenin statüsünün korunması gerektiğini savunuyor. Şam yönetimi ise Arapçanın ülkenin tek resmi dili olduğunu vurgulamaya devam ediyor ve bununla ilgili artık nasıl bir anlaşma var ya da Mazlum Abdi'nin açıklamaları vardı bildiğiniz üzere. Anlaşmanın olduğunu da vurgulamıştı ama Şam yönetiminde böyle bir dönüş ya da böyle bir açıklama yok ve net olarak Arapçanın ülkenin tek resmi dili olduğunu da ifade eden, vurgulayan açıklamalar yapılmaya da devam ediyor. Şimdi bu arada henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı da ihmal etmeyin lütfen. Şimdi gelelim o habere. The Jerusalem Post'un haberine göre Mossad İran'daki rejimi zayıflatmak amacıyla Kürt öncülüğünde bir ayaklanma planı önermiş iddiaya göre. İddiaya göre plan kapsamında kitlesel protestoların desteklenmesi düşünülüyordu. Ancak Trump yönetimindeki üst düzey isimlerin bu plana karşı çıktığı öne sürüldü. Haberde Türkiye'nin de Washington'a baskı yaptığı iddia edildi. Sonuç olarak Trump'ın bu planı veto ettiği belirtiliyor. Arkadaşlar, iddiaya göre Trump bunu veto ediyor ve Kürtlerin bu duruma karışmasını istemiyor. İlginç olan ise Trump'ın kısa süre önce Kürt grupları suçlayan açıklamalar yapması oldu. Bazı yorumcular Trump'ın İran'daki gelişmelerin sorumluluğunu başka aktörlere yönlendirmeye çalıştığını da savunuyor. Bakın, bu da aslında bir varsayım, aynı zamanda buradan çıkarılan bir sonuç. Bu konuyla ilgili
Zaman zaman bu haberleri aktardığımızda sizlere bu soruyu soruyorum. Sizce Trump'ın bu açıklamaları yapmasındaki kasıt ne? Yani özellikle bazı yorumcuların da söylediği gibi Trump'ın İran'daki gelişmelerin sorumluluğunu başka aktörlere yönlendirmeye çalıştığı mı oluyor? Yani Trump işte orada bir hezimetin gündeme gelmemesi için Kürtler üzerinden başka bir iddia ortaya atıp dünya gündemini bu şekilde mi meşgul ediyor? Lütfen yorum kısmında fikirlerinizi belirtin. Eğer böyle bir durum olsa bile zaten burada bir tutarsızlık var. Eğer bu iddia doğruysa, yani Trump'ın hiçbir şekilde Kürtlerin buna müdahil olmaması gerektiğini söylüyor iddiaya göre ve bu durumu zaten Trump'ın kendisi veto ediyor. Ama ilk yapılan açıklamalara baktığınız zaman, şimdiki açıklamalara baktığınız zaman ortada büyük bir çelişki olduğunu da aslında görebilirsiniz. Görmek mümkün açıkçası. Şimdi diğer bir yandan önemli bir gelişme daha var. Bu kritik bir gelişme. Wall Street Journal'ın haberi bu haber ve diyor ki Birleşik Arap Emirlikleri gizli operasyonla İran'ı vurdu diyor. Yani bu aslında çok önemli bir haber. Yani Körfez ülkeleri bu savaşa müdahil olmak istemiyordu bildiğiniz üzere. İşte her ne kadar Körfez ülkelerine saldırılar da yapılmış olsa bu konuda biraz daha itidalli davranıp biraz daha böyle sağlam adımlarla ilerliyordu. Ve birdenbire kendini İran'la savaşta görmek istemiyordu Körfez ülkeleri. Ama bu haber eğer doğruysa büyük bir sıkıntı kapıda demektir. Onu da ifade edelim. Wall Street Journal'ın haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a yönelik gizli hava saldırıları düzenlediği iddia edildi. Özellikle İran'ın Lavan adasındaki bir rafinerinin hedef alındığını öne sürdü. Habere göre saldırı sonrası büyük bir yangın çıktı ve tesisin önemli bölümü devre dışı kaldı. İran'ın buna karşılık olarak Körfez'de füze ve drone saldırıları başlattığı belirtiliyor. Uzmanlara göre bu gelişme Körfez'de yeni bir dönemin başlangıcı olabilir denildi. Çünkü Biden'ın doğrudan savaşın tarafı haline gelmesi bölgede dengeleri ciddi şekilde değiştirebilir denildi. Evet, yani bu konuyla alakalı az önce de ifade ettiğim gibi böyle bir durum doğruysa eğer ve bu nasıl diyeyim, İran tarafından da İran istihbaratı tarafından da onaylanırsa durum çok başka noktalara Orta Doğu'da gider. Onu da ifade edeyim. Çünkü hiçbir şekilde Körfez ülkeleri biz bu savaşa dahil olmak istemiyoruz şeklinde açıklamalar yapıyordu. Bakalım, göreceğiz yani bunların hepsini, özellikle Suriye'de yaşanan gelişmeleri, entegrasyon kapsamında işte Kürtçe ile alakalı gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Trump'ın Kürtlerle ilgili, İran'la ilgili almış olduğu aksiyonları da takip ediyoruz. Bunların hepsini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi ve son olarak sizlerden ricamızdır bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bu şekilde bizleri başka eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza kanalımızı önerebilirsiniz. Hepinize şimdiden destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda veya yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.